Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz ne varsa, gönlünüzdeki o niyetler, istekler, güzel evrene gönderdiğiniz pozitif enerjilerle beraber arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bunlara dair. Kolektife niyetleniyorum. Uyanları alın, uymayanları da evrene geri gönderin diyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben tabii ki de neyse niyetimiz bu olsun diye pozitif bir enerji gönderiyorum. Bu arada nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor sık sık. Aşağıda bırakmış olduğum bir link var. Oradan ulaşabilirsiniz. 0533 031 01 32 telefon numarasından bana ulaşabiliyorsunuz. Ve de Buket'te Kahve Falı arkadaşlar Instagram hesabından yazarak ulaşım sağlamanız mümkündür bana. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şimdi sizlere de gösteriyor olacağım. Bu arada tarot nerede kaldı Buket Hanım diye hala isyan eden arkadaşlarımı görüyorum. Arkadaşlar tarot açılımımı her gün Buket'le Tarot kanalından yapıyorum. Bilginiz olsun. Buradan değil. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa dile getiren bir yorumcuyum. Tabii ki de bizi biz yapar geçmiş tecrübelerimiz her zaman bu böyle ama bir 10 sene öncesinde göstermez. Yani burada son zamanlarda yaşadığınız bir sıkıntı durumunu yansıtır. Bir Trabzon'un T'siyle ters duran bir Y görüyorum. Böyle bir bilinmezliğin altında sanki tartışan iki kişi aslında. Ama şöyle iki kişi bir yerde iki kişi de bir yerde gibi. Ve bu ortadaki kalan belki de bir sağ bir sol yapıyor. Arada kalan biri var burada arkadaşlar. Şu aradaki biri hem bu tarafa bakan hem de bu tarafla konuşan. Hatta şurada tam ortalarında bir kalp oluşmuş. Yani ya evliliğinizle ya ilişkinizde ya da belki de ablalar kardeşler arasında bilemedim ama bir arada derede kalınmış durumu söz konusu ve bilinmezliğin tam olarak altında. Haneye de yakın demektir. Bu aile fertleri olarak çıkmış yani işten ziyade. Siz hanenizde ama teyze iki teyze arasında kaldınız ama hala iki hala arasında kaldınız ama belki de anne baba ya da bildiğiniz siz evliyseniz bile aklınıza kurcalayan birileri olmuş diye de biliriz buna. Çok net bir şekilde ters duran bir Y, bir de arada duran S ama iki tarafla da konuşmaya çalışan bir siz. Bilinmezlik var tam tepede. Yani böylesi bir sıkıntılı ruh hali yansımış buraya. Son zamanlarda tamamen bununla alakalı olarak sanki adımlarınız var. Bakıyorum upuzun boylu bir insan görüyorum burada. Bu uzun boyluya bağlı olan insanlar var. Özellikle yaşça büyük sanki boyca kısa böyle ama iricene bir erkek figürü bu uzun boylu kişinin ayağını tutmuş gibi görünüyor. Şimdi uzun boylu insan da arkasında bu bilinmezliği bırakıp artık yönü gelecek. Ama bakın aynı şu bilinmezliğin aynısı kafasında duruyor. Ha ne var? Eskisi kadar küçük büyük değiller. Eskisi kadar fazla değiller ama yine de bazı bilinmezliklerle beraber yola gitmiş, yola çıkmış bir siz durumu görüyorum burada. Ya da hayatınızdaki o uzun boylu bir erkekse, tanıdığınız erkekse, bu sizseniz bilmiyorum. Uzun boylu bir insanın ayağını tutan birisi var gelecek yönüken. Ve siz iki ayrı oturmuş gibi bakın. Burada ayrı biriyle konuşuyorsunuz. Burada ayrı biriyle konuşuyorsunuz. Ama her şartta siz büyüksünüz. Karşı taraftaki insan küçük. Tam bu konuşmada sizin tepinizden bakan birisi var. Bir çift göz tarafından net takip ediliyorsunuz. Yani siz bununla konuşurken Instagram hani ne diyelim ona sosyal mecra diyelim daha doğrusu sadece tek bir yerden de değil. Birileri çevrim içi misiniz değil misiniz? Nereden kime yazdınız hangi mesajı attınız bilmiyorum. Bir şekilde takip ediliyorsunuz. Bir R harfi görüyorum bu süreçte. Burada konuşulurken tepedeki insan sizi takip ediyor. Burada konuşurken de karşınızdaki insanı minicik bırakmışsınız. Çok güçlüsünüz. Yine kafanızda bazı bilinmezliklerinizle beraber bugüne kadar mücadele ettiğiniz net yansımış. Bazı bilinmezlikleri netleştirmek ve iki ayrı oturum, iki ayrı kişiyle iki ayrı defa birisi tarafından gözetlendiğiniz bir konuşma varmış. Haricinde birisiyle konuşuyorsunuz ve siz kendiniz o insanı gözünüzde çok küçültüyorsunuz. Bir 5 rakamı görüyorum. Çok yakın bir vade demektir bu. Yani sanki 5 gün sonranız gibiymiş. Silik'te bir E harfi çıkmış. Çok silik görüyorum. M mi demeliyim bilemedim. Haricinde bugün 5 rakamının tepesinde siz duruyorsunuz. Bakın yönünüz gelecek. Arkanızda kafa olarak sizi asla bırakmamaya çalışan birisi var şeklinde çıkmış. Yani şurada sizin netleştireceğiniz bir aylık bir döngü var. Yaklaşık bir 15 gün sonra gibi diyeceğim bir süreç. Bakın ortadaki bilinmeze. Yine bakın aynı kişi aynı bilinmezlik. Yani birileri sanki çok net değil mi şurada ya? Çok şaka gibi. Şöyle yaparsam mı görünür? Burada birisi var. Birisine bir şey. Bak arkadakilere bakın arkadakilere.
Yani şuradaki 4 kişi ve bu kişi bilinmezlik. Bu tarafta da bir iki kişi var. Yani burada 4 kişinin olduğu bir konuşma. Burada ise 2-2 aslında, yine burada da 4'müş. Bir kalabalık grup yani, hem sanki şey gibi, hem eşinizin ailesi hem sizin aileniz. Hani hem sevgilinizin tarafları hem sizin taraflarınız. Böyle iki tarafı da çünkü bu bilinmezlik iki kişiden oluşuyor. Böyle bir, şöyle bir V çıkmış, öyle söyleyeyim size. Bu V ile alakalı gördüğüm şey birbirine bağlı olan bir sis ve iki tarafın da kalabalık durumları çıkmış durumda. Bir yengeç görüyorum. Aa, yengeç haricinde bir yumurtalık görüyorum. Bildiğiniz yumurtalık çıkmış. Bebek müjdesi, bebek haberi, bebekle alakalı süreç mi acaba bu? Bir insan sırtlanmış çuvalına bir yumurtalık görüyorum arkadaşlar. Bildiğiniz bir bebek müjdesi, bir bebek haberi, ee, bebek düşüncesi, bir yengeç ama yani şöyle mi diyorum acaba? Şimdi yani yeni bir hayat diyemem. Yok, bayağı bu baştan yap. Bebek var burada arkadaşlar. Ya birisi sivri bir dil kullanacak. Ya siz keskin bir karar alacaksınız bebekle ilgili. Bir insan görüyorum. Sırtında çuvalını net görüyorum. Yani sizin Mart'ın sonunda bebekle ilgili bir durumunuz var. Çok net böyle yumurtalıklar çıkmış burada. Bildiğiniz. Ee, Yani görüntü de organ olarak görüyorum arkadaşlar. Bildiğiniz bir anne rahimi gibi göründüğü için bunu söylüyorum. Ve de evet, sizin böyle bir dileğiniz, böyle bir adağınız mı var? Çok net, ay çok net görüyorum, bebek yüzünü de görüyorum. Tombul bir bebek yüzü çıkmış. Burada bir bebek müjdesi söz konusu olacak. Bilginiz olsun. Şimdi sizin burada iki tarafı da aileler olarak değerlendirirsek eğer, iki sevgili dersek, iki taraf dersek, her neyse birbirini istemeyen aileler dersek bile, gayet bu çift beraberliği haricinde bir bebek durumu da yaşanılabilir bile. Ya da çocuklarla alakalı bazı durumlar yaşanacak. Burada bir çocuk durumu, bu çocuk simgesi var. Gözetleniyorsunuz. Bunu da unutmayın. Bildiğiniz maskeler çıkmış. Bu yılbaşı şapkalarının yanı sıra verilen gözlükler vardır ya, gözlük maske. O insanlar bakıyorlar şeklinde görüyorum. Çok gözetlendiğinizi söyleyebilirim. Birileri sizi sürekli takip ediyor. Bunun siz kim olduğunu biliyorsunuzdur. Çünkü her anınızda yanınızdaymış gibi gözetleniyor. Yani sanki ne yaptı, evlendi mi, işte ne yaptı, boşandı mı, ne yaptı, çocuk mu varmış, ne yaptı, birileri geçmişten de gelen birileri olabilir elbette ki, ama sizi yakınınızdan değil de telefon, sosyal medya, uzaktan yani üzerinden, telefon üzerinden sizi takip eden birisi var. Köklenmiş bir ilişki. Sizin buradaki kalabalığınızda, haneler kalabalığıysa dahi, inanın bana çok net önünüz açık bu anlamda. Sizin bebek gibi bir kısmetinizde söz konusu, bu yeni bir hayat diyeceksek bile, sadece şurada çok net bir şekilde neydik, ne olduk diye hayalinize baktığınızı görüyorum. Geçmişteki sıkıntılarınıza baktığınızı görüyorum. Tam da bunun Nisan ortasında netleştirmiş olacaksınız. Yani sanki hayatınız Nisan'ın ortasında öyle güzel şekillenecek, öyle güzel bir gelişmelerle sizin olacak ki böyle siz de diyorsunuz ki vay be, geçen sene nasıl bir bilinmezlik içerisindeydik, bu sene aldık çocuğumuzu, mutluyuz gibi bir durum var. Açıkçası oradaki şeyden aldığım enerji bu benim. Hani böyle o bilinmezlik, bakıyor oluşunuzun bilinmezliği o. Bakalım neler söyleyecek tabağımız bize. Özellikle aileyle ilgili demeyeceğim. Böyle hani aşk tarafından da var olan bir durum var. Sizin ilişkiniz onaylanmadı mı bilemedim, ama ya da siz gelini mi bir sevemediniz, damat mı bir sinmedi içinize bilemedim. Öyle bir durumlarınız var sizin burada gördüm. Ya da sanki bir sizin ilişkinizse de böyle bir ilişkinizle alakalı aileler birbirleriyle bir taraf var, yani öyle bir mevzu görüyorum. Acaba dedim, çalışma hayatınızda iki tarafta mı kalacaksınız? Ama öyle bir şey de değil o ya. Bayağı iki bağlı, birbirine köklü bir insan. Yani birbirine bağlı köklü iki insan şeklinde. Kalbiniz de zaten tertemiz çıkmış. Bir yüzük ve bir kalp yan yana duruyorlar arkadaşlar. Burada çok güzel evlilik teklifi alabilirsiniz. Burada çok güzel evliliğinizle ilgili, yuvanızla ilgili bazı gelişmeler yapabilirsiniz. S harfindeki bir kişiden gelecek bir haber ile bir anlaşma durumu var. Böyle yatak alan bir insan var. Yatmış da kalmış şeklinde. Bunun sonrasında iki kişi kafa kafaya vermiş. Koca bir çınar ağacı evin tam ortasında.
hep bir S, hep bir yüz. Aman Allah'ım, şurada da mesela mutsuz bir yüz. Sizin bazı şeyleri geride bırakmanızdan haz etmeyecek birisi bile var hayatınızda. Öyle ki bir hani mutluluğunuz göz götürmeyecek arkadaşlar, söyleyebilirim bunu. Ters duran insanlar var. Şurada böyle saçak gibi duruyorlar, ters ters. O yüzden şurada, hay biri de kafeste çıkmış zaten. Sağlı sollu bir insan almışlar, hapiste duruyormuş gibi kafası çıkmış burada sadece. Yani birileri çok zor durumda sıkışıyor, birileri çok sıkışa kalmışlar şeklinde görüyorum arkadaşlar. Çok fazla laflar, bir insan çok hassas el aleme karşı. Çok da mutlu olamaz bu şekilde. Siz değilseniz bu, partnerinizse de lütfen onu o anlamda telkin edin, teskin edin. Çünkü eninde sonunda siz berabersiniz zaten, öyle söyleyeyim. Koca bir göze bakar mısınız? Yılan gözü gibi tek göz çıkmış zaten. Yani nazar gözü de var. Bu nazar da sizi etkileyecek bir nazar, bilginiz olsun. Sizin birlikteliğinizde arkadaşlar kişi siz değil ama sizin yanınızdaki kişi çok el alemci. O el alemden duyduğu bazı sözlerle depresyona girebilir. Depresyondaymış gibi hareketler edebilir. Ya da böyle hani, inanın bana, hiç çok mutsuzca hareketleri var. Yani şey durumu görüyorum orada ben net bir şekilde. Mutsuz, sıkışmış, hapiste gibi. O çok daha tehlikelisi işte. O yüzden şunu söylemek isterim size. Partnerinize bir an evvel kişilere kapattırın, dış dünyaya kapattırın. Yani sözlere, olumsuz sözlere. Kendinizi kapattırın derim. Şimdi ters duran insanlara baktım da hem ailedeki bu aşkla ilgili duranlar hem de sanki işle ilgili laflarınız, şöyle bir yoğun bir Nisan sonu görüyorum. Laflarla alakalı Nisan sonu yalnız yoğun. Çok duyarsınız, çok laf. Boş. Kariyer hayatınızın önünün çok aydınlandığını net görüyorum. Aileyle ilgili de bu haber sonrasında yatan bir insan. Yatan aslında hani şimdi içinize de böyle şey yapmak istemiyorum. Hani hiçbir etkisizlik anlamında, çekmiş eli kolu anlamında değerlendiriyorum. Oradan gelen bir haber sonrasında iki kişi bir şeyleri çözüyor. Yani bu koca bir çınar ağacı da çok aşikar. O yüzden dileklerinizin netleşeceği yönünde size bazı müjdeler veriyor. İzlenmeye devam ettiğinizi net gördüm. Aşk hayatınızla ilgili verdiğiniz mücadele sonrasında net bir şekilde nazar alacaksınız da Felak Nas İnşira'yı acil tavsiye etmekteyim. Hatta yaz dönemi bunları açtıktan sonra sizin adınıza çok daha şey olacak diyebilirim. İş, kariyer hayatı temiz. Aslında kısmetli olduğunuzu söyleyen, aslında önü açık bir fal bu arada bu. Siz yeter ki izlendiğinizi bilin. Duanızı esirgemeyin. Bereketinizi arttıracak dualar da elbette ki yanında bulundurabilirsiniz ama ve de çevrenizdeki kişilerin yorumlarına etkilenecek olduğunu bildiğiniz bir partneriniz var. Siz de biliyorsunuz. Bildiğiniz için de diyorum ki onu birazcık motivasyonunu yükseltin. Çok takılı kalıyor. Bayağı kendisini çıkmazda hapiste gibi hissediyor. Yani arada kalacak mıdır anlayamadım ama sizin desteklerinize çıkıyorsunuz. Arada falan kaldı. Yok, hatta çok da mutlu bir çiftsiniz de o yüzden nazarınız çoğalacak şeklinde göründü. Dediğim gibi sizin ya da evladınızındır, bilemedim ama evladınızsa bile sizi dinlemez. Partneriyle beraber yoluna bakar, öyle düşünün o zaman. Eğer ki evlat niyetlendiyseniz. Diyeceklerim böyle arkadaşlar. Ben tabii ki de görebildiklerime rehberlik etmeye çalıştım her şeyden önce. Umarım sizlere uyanlar vardır ve umarım sizleri de bu uyanlar doğru rehberlik edebilmiştir diyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her sabah 10'da, her akşam da saat 6'da mutlaka ben buradan Buket'te Kahve Falı kanalımdan videolarımı yayına alıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, bayağıdır beraberiz dedim, o bayağı 2 sene olmuş. Her falımın bitiminde ben mutlaka olumlamama devam ediyorum. Dinlemeyecek arkadaşlarım elbette ki vardır. Sonuna kadar izleyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Buket Hanım, çok pozitifsiniz diyorsunuz ya. İşte aslında iyi ki siz varsınız. Ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam ediyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İyi ki varsınız sizler de. O yüzden dualarımdasınız. Zaten birbirimize edilen dualar daha makbulmuş, kendi için edilen duadan ziyade. Bunu da bilin derim. Haricinde şunu söylemek istiyorum. Süreç zaten bize dedi ki, arkadaşım senin sağlığın yerinde değilse senin borcun da, senin alacak paran da, aslında senin aşkının da hiçbir önemi yok. O yüzden sen bu bilinçle olursan mutlu olursun dedi. Bunu da bize gösterdi, ne kadar önemli bir faktör olduğunu. O yüzden hep dualarımda, temennilerimde şu var benim. Allah herkesin, inanın bana, sağlığıyla sınamasın. Yeter ki sağlık yerindeyse su sadece yatağından gidecek,
kul kuracak ama kader de gülmeye devam edecektir. Yani siz kendi adınıza da bunu bilin. Biz kuruyoruz ama Rabbim ne kararladı onu yaşayarak zaten göreceğiz hep birlikte diyorum. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Umudunuzu yitirmeyin yanınızdan. Baktınız ki kapılarınız kapanıyor. Yani bilin ki yenisi açılacaktır. Ne olur. Yani inanın bana, bu tıkandığınızı sandığınız, ah ben ne yapacağım dediğiniz o noktalarda Rabbim öyle güzel kapılar açıyor ki sakın inancınızı yitirmeyin bu anlamda gerçekten. O yüzden arkadaşlar hep diyorum, umudunuzu yarınlarınızdan yitirmeyin. Önce tabii ki de sağlık. Baktınız ki size en yakınlarınızdan geliyor darbeler. Taş uzaktan gelmez. O yüzden de beddua etmeyin. Bedduanın negatif enerjisi yine sizden, sevdiğinizden çıkıyor. O yüzden şöyle, sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yitirmeyin. Kalbinizi güzelliklerle doldurun. Kalbinizi. Yani evrene güzel mesajlar gönderin. Enerjinizi pozitif tutun. İnanın. İnanın. Ve de biz yanlış istiyoruz aslında insanoğlu olarak. Yani ben ev istiyorum. Bana ev verecek, ev alacak kapıları aç. Aslında orada. Yani ev çat diye gelmiyor. Bir o kapıları açmıyoruz. Sonra da isyan ediyoruz. Ev istedim bir türlü verme. Sen doğru kapıları çaldın mı? Bir denedin mi? Bir istedin mi? Yani sen evrene evi alabilecek kapıların açılmasını iste. Ev isteme. Onu nasıl alabileceğinin enerjisini yolla. O yüzden arkadaşlar her zaman söylüyorum. Umudunuzu yitirmeyin. Kapılar kapanabilir ama nereden, ne zaman, ne açılacak bilmiyoruz. Etme bulma dünyasındayız. Beddua ederek üstünüze enerjinizi almayın. Bekleyin ve görün. İlahi adalet er ya da geç tecelli ediyor. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza kesinlikle dikkat edin. Umudunuzu kesinlikle yitirmeyin. En büyük gardımızdır. Herkes kalbine ekmeğini yesin diyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkta kalın. Hepiniz hoşça kalın.